Men have like 10 women at once. Atlayalım dedim. Atlayalım. Vallahi dedim. Filmlerdeki gibi. You guys, It's fine. okay. Nobody troubles you. Me as a Jamaican, questions will be raised. Bak elin nasıl titriyor. Önce arabayla yolumuz kesildiğini düşünün. Bir şey söyleyeyim mi? Kalbin yerinden çıkacak Sezer. Bob Marley niye onlar için bu kadar önemliydi? Ben burada kendimi güvende hissetmedim. Adamın bakışı gördün mü sen? From Turkey. Do you know anything about Turkey? No. No? Ben Afrika'da bu kadar korkmadım. Niye biliyor musun? Anlaştılar sandım. Sezer'in ilk sorduğu güvende mi diyor. Bak ayak parmağımdan saçıma kadar terleme kısmını yaşadım. So how is your life in here? You are normal living in here or in the downtown? No, I live here. Evet çok kötü görünüyor ve bir anda hava değişti ya. Ana. Oğlum ben bu adam onunla anlaşma yaptı sandım Sezer. 108. ülkesi Jamaika başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ama çok sıkıcı, hiçbir şey yok şu ana kadar. Bakalım, bekliyoruz bizi neler şaşırtacak en azından. Geliyor taksi. 3 dakika sonra. Kadın hem de. Yanlış yere geldi. Heh. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazının desteğiyle başlıyor. Alright, Yeah, good. how are you? I'm okay. Yeah, we kind of waiting on the other way of the road. Because we are kind of in dilemma whether going or not. Because after all, that is the neighborhood Bob Marley hometown. Right, yes, because persons always visit there, but I've never been there before. What do you think? We should or? You can, yes. If they do something for it, I'm gonna fight you, okay? okay. Okay. Or if you need a hospital, we are gonna give you a call. Oh yes. Bizdeki işi ciddiye alma hali. En fazla ölürüz diyeceğim. Ne olacak ki diye. We'll try it out, but first let's see the Bob Marley music. You can write. When you get up there, you can ask. Okay. Yeah. You can ask persons when you get up there. How is life generally in Jamaica? Do you get bored or do you? No, it's not bored here. No? No. What do you do evenings? Oh, There is so much to do. Oh really? Yeah. Like what? Well, I like going to the beach. So, Beach, yeah. Like, I love that. we will go. We are planning to go to neydi Sezer? They go away and You Beautiful, have fun yeah. there. You'll have fun there. Okay, A lot join of- us. Join us. Drive us there. Okay, Let's no go problem. together. No problem. No No problem. problem. I would love that. Guys, it's a bit hot here. Can you- Yes. From Turkey, do you know anything about Turkey? Turkey? Yeah. No. No, anything? İstanbul, No. Kapadosya. No. Fethiye'yi zaten sormayalım. Orada imkanı yok. What about I'm Nasıl gülüyor? About? Kebab. No, I'm not familiar with that. What do you either. eat here? Generally. Jerk chicken. Fish. Jerk chicken daha yeni Jerk yediğiniz şey. chicken. Fish. Jerk chicken is good. Yes. You like it here. Why? Ah, so true. That's Yeah. true. How come That's true. the salaries are not but the prices are high? It's difficult to survive? Yeah, no. Ah, Yeah, no. depends on where you Sometimes, eat. right, sometimes. Because generally before we came here, we were expecting to see like a little bit cheaper than we expected. You Oh, know? okay. But when we got here, it was way expensive. Yes, it's So we kind of expensive. couldn't understand what kind of Jamaica this is because hotels, restaurants were like Yes, Miami. Yeah. You have a child? Yeah, I have 2 boys. 2 boys. Are you officially married or not? No. You don't need, right? No Bak yok. ring. Bak o da aynısını söylüyor. No Evlenmiyorlar. ring. Evlenmiyorlar. Çocuk No yapıyorlar. ring. Because do you know why I'm asking this? Yeah. Like in our culture or in the rest of the world, if you want to make a baby, governments ask you to get married Oh, officially. In here, it's okay. Like Okay. Britain. Men have like 10 women at once. Oh! Our country, I bought my Different homes. Really? How come is it possible? It's possible. A woman don't resist? No? No, they don't. Jealous? Yeah, they do get jealous, but they just go on. Just go. Wow. I wasn't expecting to hear it because normally if that was happening in my country,
women fight for it like forever. No. Wow, and it's kind of Jamaican culture, right? Yeah. I respect anyways. Men just believe that okay, one woman can't do it. One woman can't do it. Adamlara bak, bir kadın, bir erkek 10 erkek kadınla evleniyormuş ama resmi değilmiş. İnanabiliyor musunuz Jamaika'da? Şimdi Türklerin hepsi buraya taşınacak. Vallahi gelirler. Bu video hiç iyi olmadı. 10 kadın düşüyor. Geldik. Hiçbir şey görmedim. It was a lovely chat. Really. Certainly. Your energy, the Yes. informations that you have given to us, we appreciate that. No problem. We wish you an amazing day in the rest of your day. Yes, thank you. Same to you. I hope you enjoy it here. Have a nice day. Problem. Same to See you. Bye bye. Bye bye. Ulan nasıl tatlı insanlar. Benim 9 tane karım, kocam olacak, örnek vereyim kadın olarak. Böyle gülemem mesela, psikolojim bozulur. İlginç değil mi? Çok ilginç. Ve bunu bir kadının ağzından duyduk. Ve Bize dün kahkaha atarak anlatıyor. Ve dün bunu bize taksici söyledi, biz algılayamadık. Bak kadın ne diyor? 10 tane var diyor mesela. Ve kahkaha atıyor. Ben yorum yapmam bu konularda çünkü bu konular çok tehlikeli. Yorumlarda herkes birbirini yesin. Linç yapabiliriz. Aynen. Şimdi Bob Marley'in müzesine geldik. Hadi bakalım her şey başlasın buradan. Şimdi içeride çekim yapmaya izin vermeyecekler. Kibarca uyarıyorlar. Bir bilet alıyorsunuz $25 ve Bob Marley'in kayıtlarını yaptığı bir evin içerisi aslında. Bir rehber sizi gezdiriyor ama Bob Marley niye onlar için bu kadar önemliydi? Ve neden günümüzde Bob Marley'in bu kadar evrensel bir sanatçı olması, benim gibi bir adamın böyle Fethiye'den kalkıp onun eserlerini, yaşadığı yeri görmek için peşine düşmesi ve bunu başarması nasıl oldu? Gelin birazcık değineyim. Düşünsenize 1945'te doğuyorsunuz, 81'de ölüyorsunuz. Sadece 36 yıl yaşıyorsunuz ve ölürken de para hiç mutluluğu satın alamaz felsefesiyle ayağınızdaki bir benden dolayı kanser oluyorsunuz ve tedavi reddediyorsunuz. Ama arkanızda böyle dünyanın belki de milyarlarca insanın 6-7 kıtasında herkesin ağzına, kulağına pelesenk, diline pelesenk olmuş şarkılar bırakıyorsunuz. Bu kadar kısa ömründe ve bu kadar yoksul bir ülkede yaşarken o dönemler zaten buralar Birleşik Krallığın, yani güneş batmayan ülkenin, İngilizlerin elinde. Günümüzde bile Commonwealth ülkelerinden bir tanesi olan bu 15 ülkeden, yani Birleşik Krallığa bağlı hala kralın ülkesi olarak kabul eden ülkelerden bir tanesi Jamaika. Ya bunu Belize'de de söylemiştim size de. Mesela Belize'de bir diğeriydi. Böyle bir ülkede yaşadıkları için de hem Belize hem Jamaika İngilizce biliyorlar. İngilizler de burayı sömürdüğü için ve müziği de sevdikleri için aslında onların da küçük dokunuşlarıyla beraber reggae müziği dünyada ünlenmeye başlıyor. Öyle ki henüz 21 yaşında evlenmiş olan Bob Marley'in yaşadığı yer olan işte bu Trench Town bölgesinde aslında o zamanlar çok büyük kaoslar var. Ben daha bugün giderken girip dolaşmaya korkuyorum. Düşünsenize bundan 50 sene öncesini. İnsanlar birbirlerini yiyorlardı. Para, uyuşturucu veya benzeri işlerden dolayı. Ve o zamanlar tabii ki takdir ederseniz kötü sigaralar içiyorlardı. Kafalar 1 milyon. Hala günümüzde burada serbest, mesela 50 gramın üstüne kadar taşıyabiliyorlar. Bir müzik tarzı geliştirdiler. Daha çok mutluluk, barışçıl yaşamak ve insanlığın ayakta olması için mesajlar veren müzikti bu. Öyle ki Bob Marley'in gücü o kadar büyüdü ki zamanında siyasi partilerin kavgalarını barıştıracak şekilde yazılan şarkı sözleriyle birlikte bile artık insanların dillerine pelesenk olmuş, ülkenin artık bir nevi yüzü kurtarıcısı, iyilik elçisi rolünü de üstlenmeye başlamıştı. Hatta dünyaca ünlü One Love Peace Concert 1978 yılında Jamaika'da bu düzenlenen konserle beraber iyilik, kardeşliği, barışçılığı temsilen burada düzenlenmiş ve dünyaya örnek olması istenmiş. Zaten şarkı sözlerinde de hep böyle daha böyle ilişkiler, aşklar, iyilik, hayatı yaşamaya temelli aslında sözlerle mesaj veren bir sanatçı ve reggae işte bu sözler, bu birleştirici mesajları ve aynı zamanda insanı rahatlatıcı ritmiyle beraber dünyanın dört bir yanına buradan, bu kentten, bu ülkeden ve neredeyse bu mahalleden dünyaya açılmış. İşte dünyaya açılan bu müzik türünün kurucusunun müzesi de burası. Bence yine güzel bağladım. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yazın yorumlara. Bak hasta olmama rağmen dersimi biraz çalıştığım için özetlemeye çalıştım ama eksiklerim pek tabii ki vardır. İnanın vücut direncim azaldı ve yorgunluğum artmaya başladı ama
anlatmak da istiyorum bir yandan. Bazen böyle izliyorsunuz. Daha az önce Instagram'da da bir dünya böyle storyler gördüm. Beni izleyip, etiketleyip böyle ekranlarınızın başında ailelerinizde, hafta sonu kahvaltılarınızda mutlu ediyor. Beni de bu yüz binlerce insana ulaştık şu anda. Yarım milyonu geçti. O yüzden gözümüz böyle kapanıyor olsa da bildiklerimizi aktarmaya, yaşadıklarımızı göstermeye devam etmeyi tüm samimiyetimle seviyorum. O yüzden buralara kadar gelmişken bu yorgunluğumu yenen en temel şey sanırım hala içimde bitmek bilmeyen bu öğrenme, gelmişken görme, öğrenme ve sizlere aktarma mutluluğu olsa gerek. Bak bir anda bir tavukla bile ayağa kalkabildim. Şimdi müzeye gezeceğiz. Bakalım ne kadarına izin verecekler, ne kadarına vermeyecekler görürüz. Girişte de müzenin hemen ön duvarlarında Bob Marley'in o dönemlerde çekilmiş aile fotoğrafları, günlük hayatından fotoğraflar, sahne fotoğrafları, arkadaşlarıyla fotoğrafı, yine sahneden fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Bak burada da One Love adında bir tane kafe var zaten. O bahsettiğim etkinlikten geliyor, şarkıdan geliyor aynı zamanda. Böyle bir evi var. Bir gün diyeceksin oralardan, memleketten kalkacaksın, geleceksin. Bob Marley'in doğduğu yerlerde evini göreceksin, hayatını göreceksin, Jamaika'yı göreceksin. Hiç düşünmezdim. Hadi oradan be derdim. Bu benim 108. ülkem oldu. Son artık 89 kaldı dünyanın bitmesine. Ne olacak biteceği zaman ben de çok merak ediyorum ama gerçekten ben bu kadarını yapabildim. Umarım benim bu yaptıklarım sizlere de rehber oluyordur. Umarım sizler benden daha fazlasını görürsünüz, daha mutlu gezersiniz, daha çok gezersiniz. Ama ne yapın ne edin, dükkan dükkan gezeceğinize, özellikle gençler, önce dünyayı kesin. Yani gerçekten çok haklıymış İlber Hoca. İnsan dünyayı gezince daha iyi anlıyor. Yaşayacak, anılarınızı biriktirecek hikayelerinizin olması bence bir evin, bir arabanın olmasından çok daha değerli. Bunu niye söylüyorum? İnsanın yaşı geçtikçe herhalde buna ulaşmak daha kolay ama enerjiye ulaşmak daha zor gelmeye başlıyor. 3'te geliyor adam. Geliyor. Başlıyoruz. İnşallah çekebiliriz. İnşallah. En azından telefonla belki kaçak çekeriz. O yüzden her şeyin heyecanı güzel. Bak şundan bile heyecanlanıyoruz ikimiz de. Vallahi. Gerçekten son yıllarda gittiğim en keyif alarak içerisinde dolaştığım, bilgiler öğrendiğim müzelerden bir tanesi oldu. Özellikle o stüdyonun kayıtlarının yapıldığı yerler falan. Rüya sanki bir ara Bob Marley çıkacak sandım ya. Abi hologram yapmışlar. Çok iyi değil miydi o? Oradan iyiydi ya gerçekten. Ama sürekli içiyorlarmış. Abi bütün bir de bunu içmişler ya. bir de bunu öyle bir anlatıyorlar ki ya işte hani ilaç Aynen hani sürekli ilaç dedi çocuk. tıbbi tedavi diyor yani hani burada serbest çünkü. Haklı bilmiyoruz ki kullanmadığımız şey hakkında atıp tutmaya gerek yok. Boş ver o konulara biz hiç sana dahil önermiyoruz hiçbir zaman. Demiyoruz ki için biz çünkü içmiyoruz. Yani biz sigara, içki, alkol bunlar bile yok bizde de. Ya adamlar bu şekilde bir yaşam tarzı kurup aslında bir nevi topluluğun ilham aldığı biri de olmuş dünyanın. Tabii. Çünkü hep böyle iyilik, güzellikten bahsetmiş. Bu arada bunlar 12 tane çocuğuymuş, bu evde yaşamışlar. O kısımlara girmiyorum. İnternette var zaten. Benim vermek istediğim mesaj şu. Vuruluyor burada karısıyla beraber bu evde. Sonra İngiltere'ye gidiyor. Bunu geri çağırıyorlar. O zamanlar bu siyasilerle beraber bir bütünlük içinde olduğu için karşı taraftakiler bunu vurdurtuyor. Diyorlar ki geri gel. Bir şartla gelirim diyor. Hepiniz Not barışırsanız. eklemek istiyorum kardeşim. Karşı taraftan vurdurttu haberi var ya. O aslında şöyle oluyormuş. Ben az önce okudum biraz onu. Olaya CIA'nin dahil olduğu düşünülüyor. Yani aslında oradan o vurdurulmuş süsü verilip iki partinin bir araya düşman gelinmesi sağlanıyor. Sonra bu geliyor, konser yapıyor. Konserde iki tane partinin liderini alıyor, ellerini birleştiriyor. Ondan sonra Jamaika'da barış ilan ediyor. Ve o da Barış Partisi diye mi geçiyor? Tabii, İsmi One de Love One Concert. Peace Concert. Ve o günden itibaren de zaten artık bu epik bir adam olarak tarihe geçiyor. Jamaika'da ve dünyada. Çok güzeldi. İyi ki geldik. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Değerli o 25 dolar. Kesinlikle. Çok da iyi anlattı rehber. Şimdi biz bunları anlattık ama bu hikayeler bu evde geçtiği kadar aslında bunun bir de mahallesi var. Yani o yılların aslında Bob Marley'nin ve gerçek Jamaika'nın daha yoksulların takıldığı mahallesi var. Burası zengin muhit. Oraya gidelim. Oraya gidelim. Nasıl Orada gireceğiz? İnşallah gidebiliriz. Hadi deneyelim sen. Deneyeceğiz. En kötü GoPro'yla. Seser'in ilk sorduğu güvenli mi diyor. Dante. Cesar and Deniz. Deniz, nice to meet you. We are YouTuber from Turkey. Dedik. Like a hair, yeah, move something. Saç ekiminiz var diyor ya.
Vallahi gidiyoruz. Allah hayırlısı olsun. Hazır mısın Jonathan? Hayır oğlum, kamerayı çıkarma diyorum. Girdik ya. Çok da şey yapmayalım. Göze sokmayalım. Abi giriş yaptık. İndirdiği yere bakalım, ona göre gardımızı alırız. Biz de hani buranın çocuğuyuz, yanlış anlaşılmasın yani. Biz de Fethiye'de tanırlar, severler 5 kazada. Evet, çok kötü görünüyor ve bir anda hava değişti ya. Ana. Eski yermiş zaten bu. Ben gündüz de korkarım böyle yerlerden. Ben sırf Bob Marley'in o sokağı var diye gidiyorum. Ne yapacaksın ha? Bu arada adam sana bir şey yapsa var ya, ne dersin biliyor musun? Abi yüzünle vurma, parayı yüzünden kazanıyorsun. Bak bunlar içiyor burada. Evet, herkesin kafası zaten güzel. Güzel. Geldik çek yanlarına. Adamdan mı bilmiyor gideceğimiz yer? Birileri bağırıyor. Böyle kendimi güvende hissetmedim. Ben burada kendimi güvende hissetmedim. Adamın bakışı gördün mü sen? Evet. Adamın korkumdan çekmedim. Hayırdır diyecekti. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence bu adam da bilmiyor bak gittiğimiz yer. Keçiler meçiler şeyde kaldırımdaydı. Bizi gezdirsin bu ya böyle, evet. Anlatsın, bilgi versin. Ben güvensiz olduğum bir yerde gezmeyi sevmiyorum. Korkmak değil abi. Ben 35 yaşına kadar ölmemişim. Bu saatten sonra burada ölmeyeyim. Böyle yerlerde yaşıyorlar. Tek katlı evlerde. Abi az önce bak kaç tane polis arabası var. Arka arkaya ellerinde silahlı adamlar. Tabii ki çekmedim onu. Hatta sürücü bile eyvah dedi. Böyle oh my god tepkisini yaptı. Biz böyle baktık kaldık. O sokaktan geçtik. Bana yetti buralar. Hiç inip de abi senin evin nasılmış, sen nerede yaşıyorsun diye merak da etmiyorum. Merak eden gitsin başka kanallarda izlesin. Hiç keyfi de değil yani. Fıstık gibi gezilecek yerler varken ben böyle yerleri gezmeyi sevmiyorum. Allah belamı versin. But he was reacting. He was reacting so hard that I was kind of feeling like he was angry. Gördün mü adamın suratını? Bir şey söyleyeyim mi? Kalbim yerinden çıkacak Sezer. Allah bin belamı versin. You just take us all the way back to around our hotel. Pegasus. Oğlum ben bu adam onunla anlaşma yaptı sandım Sezer. Bak elin nasıl titriyor. Takılalım biraz burada. Ya, takılmam burada. Ya geri... Bu. Tamam, Oğlum hiç de bir şey yok ki. Yok yani. Ya burada yürüyecektik ama yürürsek de burada durmadan bizden para isterler arkadaşlar. Bir tane rehberle gezmek lazım burayı. Bak Bob Marley'in çocuklarının şeyleri onlar hep. Bak eşinin grafitileri. Bunu çekmeye geliyorlar bu mahalleye. Bak yolun kenarında oturuyor millet. Ben Afrika'da bu kadar korkmadım. Niye biliyor musun? Anlaştılar sandım. Abi anlatacağım biraz sonra, dur. Ya bizi şeye götürsün ya, gün batımının olduğu yere. He, tepeden şehri izleyelim bari. Böyle yerlerde yaşıyorlar. Ve bu insanlar günde 10 dolar kazanmaya çalışıyor. Sadece. 10 dolar. Regiber arıyoruz. Bulamadık. Bir sürü var diyorlar. Öyle güzel yollardan geçtik ki yemyeşil bir yolculuk yapıyoruz dağların arasından. Bak bizi önce bir sokağa soktu adam. Bak film setine bak, dur. Var ya Dur bak bir dakika. Cengiz oyunları döndü orada. Önce bir mahalleye girdiğinizi düşün. Bir taksi geliyor. Taksici diyor ki ben orayı bilmiyorum. Tamam diyorsun, biz sana güveniyoruz. Bizi bir yola soktu.
Yola soktuktan sonra ben dedi yeni işe başladım falan filan böyle ayak bacak yapıyor. Çok tehlikeli orası diyor. Sonra bize soruyor. Siz bilmiyor musunuz tam nereye gittiğinizi diyor. Bizi yalandan mahallede kaybetti dedik. Tamam biz yandık. Sonra bir sokağa girdik. Çıkmaz sokak. Oradan bir adam geldi mavi donlu. Mavi şeyli tişörtlü. Kafası zaten güzel şöyle geliyor. Geliş halinde tip dedim. Ulan geri dönerken adam geri geldi bize. önce arabayla yolumuz kesildiğini düşünün. O adam da yandan geldi. Dedi ki bu bize yardımcı olacakmış. Arabaya binsin. Hayır. Biz orada arabaya alacağını da anlamadık. Ben anlamadım. Niye alsın ki dedim ben. Elin adamı. Kafası da güzel zaten. Bize şey dedi. Biz dedi burada dedi. Where you guys from? Türkiye. Turkey. Turkey. İstanbul. You guys like coffee? Ya ben Ondan sonra gel. dur, beyazlar dedi burada dedi geldiğinde dedi bunlar yardımcı olmak istiyor. O yüzden arabayı aldım dedi sonradan sorduğumuzda. Ama ne alıyorsun ki kardeşim bizi salsana. Biz Adam zaten yanıma küçük attık. adam yanıma oturdu. Otun yaprağını yakmaya başladı. Elleri titriyor. Sezer bana diyor ki Deniz iyi misin? Adam çok iyiyim kanka. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Oradan abi 200 sokak döndüler. Ondan sonra bizi boş bir meydanın tarla düşün Tam ya. tarlaya götürdüler bizi. Atsalar öldürseler kimsenin haberi Bak duymaz orada. Sezer şunu söyledi de. Deniz hadi inelim. Atlayalım dedim. Atlayalım. Vallahi dedim. Filmlerdeki gibi. Ha bu arada biz atlasak adamlar bu salaklar ne yapıyor? Niye atladılar? Adam adrese götürüyor bizi. Düşünsene. Biz başladık korkmaya. Adam sürekli bir şeyler soruyor. Diyor ki Avrupalı mısınız diyor. Meğer Avrupalıysan, beyazsan burada güvendesin. Devlet hani o tarafları koruyormuş. Çünkü turizme zarar gelmesin diye. Ondan sonra bizi istediğimiz yere getirdi ve hikayede biz titreyen olduk. Bak ayak parmağımdan saçıma kadar terleme kısmını yaşadım. Bir daha gider misin tehlikeli mahalleye? Ben tehlikeli mahalleye gitmem, çekmem, merak da etmiyorum. Amacımız da bu değildi. Bob Marley'in şeyi dedi, sokağı var dedi orada. Oraya bir görek dedik ondan da pişman olduk. Ya Trash Town'un girişinde dediler. şöyle kamerayı tutuyorsun. Böyle yapıyordu. bize. İstemiyorlardı. Yapmadı, bizi Dedik çekmeyin. buralar bize göre değil, bizi dağlara götür. Ondan sonra 45 dakikadır yoldayız. Yemyeşil bir tabiatın üstünden çok güzel. Burayı çok beğendim. Ama bak, ışık Kingston'ı kenarını izliyoruz. çekelim deriz. Hikaye böyleydi yani anlayacağınız. Neredeyse korkudan yanıyorduk. Başka bir şey değil. Burada böyle tepelere çıktığınızda 2000 metre miymiş Sezer burası ya öyle mi dedin? 7500 dedi. 750'dir oğlum o. Şurası işte Kingston'ın merkezi. Havalimanı şu noktadaydı. Dünyanın en büyük doğal 7. limanıymış. Ve biz şu an dağlardayız bakın arkadaşlar. Bütün kent aslında yemyeşil. Çok da güzel bir yer ama işte acık kaşındık oralara giderken. Güzel. Dağların havası da harika. Şöyle bir kafeye gelmiştim aslında. İsmi de bakın şu. Irish Pub Grill diye. Buradan manzara güzel görünüyor ama herhangi bir hizmetleri yokmuş şu an. Hiç şaşırmadım. Keçiler ne yapıyor orada? Boş boş tak. Yollar çok güzel ha baksanıza. Burada bizim şoförümüz bu kardeşimiz. Now I'm making a video and telling my friends, my followers that we kind of got excited in the neighborhood. Yeah. O da korkmuş. O da he's saying that he was also kind of thrilled. Olsun. For you guys, It's fine. okay. Nobody troubles you. Me as a Jamaican, questions will be raised. Yeah, I see your point. Bak aç ağzından duydunuz açık açık. Böyle bir yer. Oranın kafesi bu. Şu adam film karakteri gibi bir yüzü var. Çaktırmadan çekeceğim dur. Şöyle içeriye girdiğinizde de barı görün ha bak. Burada takılıyorlar karanlıkta. Böyle öbürleri geçiyor. Bye guys. Now the cafe is closed, right? Cafe is closed. Yeah. You guys are drinking rum and Yeah. beer Yeah. and playing roulette. You can play it if you want. We are tourists. We were just making a trip on the hills. Now Okay. going back to Kingston. If I see you have trouble, Thank you. Thank you. See you. Allah'ım çok ilginç ortamlar. Şurada arka tarafta bir şeyler satıyorlar da onları göstermeyeceğim ne olduğunu biliyorsunuz. Burada yasal ve gelip yüzünüze teklif ediyorlar. Kaç tane vereyim, kaç tane sarayım. Şu kadar para diye çok ucuz çünkü. Dedik biz kullanmıyoruz ama ortam köyde bile böyle. Yani bu İngilizlerin bar kültürü hani akşamları köylere gitseniz bile bir yerlerde bir bar, restoran görürsünüz ya. Onu buraya kurmaya çalışmışlar. 300 sene buraları yönetmişler. Ve buradaki zenginler zaten hep İngilizlermiş. Bu bütün mülklerin yabancı, daha doğrusu beyazlar
malikanelerin sahipleriymiş. Öyle ki Bob Marley'in babası da bir İngiliz. Aslında burada iş adamı gibi bir vasıfla gelmiş, sonra annesiyle tanışmış. Öyle birisiymiş. Burası da 1962'ye kadar İngilizlerin elindeymiş, sonra bağımsızlıklarını ilan etmişler. Zaten bu işte birçok ünlünün buradan çıktıktan sonra İngiltere maceraları oluyor. Burası da Commonwealth ülkelerinden biri olduğu için, yani iç işlerinde bile hala İngiltere'deki kraliyete bağlı oldukları için 15-16 ülkeden bir tanesi. Burası aslında bir nevi İngilizlerin hala yönetiminde. Aynı Belize'de anlattığım gibi demiştim ya, işte olay bu. Bunu da bara bağlamış olalım. Dağın başında bile bar var. Aynı İngiltere'deki gibi. Böyle bir yerde kahveyi yapan kadın da buymuş. This is the one you make and from here. Ablam farmdan getirip burada şey yapıyor. Koklatıyor mu? Roast yapmış, yani şey yapmış. Kavurmuş. Kavurmuş. Böylelikle şu kokuyu da bak böyle duyabiliyorsun. Şöyle çekersek daha iyi. Şuradan kokla. İçinden değil mi? Kahveyi. Şurada delik var ya. Güzel. Güzel kokuyor ama. Bunların kahveleri de iyiymiş. Burada kötü kahve yok ki. Ya. Ben bunu içecektik işte, ne güzel. Babacım aynen öyle ama kapalı. So how is your life in here? You are normal living in here or in the downtown? No, I live here. Here is like a village, right? It's too hot for me, man. It's not. Here is like high hill. Oh, yeah. Aşağısı çok sıcak, burası serin diyor. Ama gerçekten bayağı yükseğe çıktık. Heyecanlı bir gündü. Hadi gidip yemek yiyelim. Bak, yemek yiyecek yer de bulması zor burada, biliyor musun? Anlayacaksınız birazdan. Yok yani, o Dominik'teki birçok yer böyle çok lüksmüş. Biz dün geldik buraya, zorla yerler bulabiliyorsun. Birazdan merkeze gidince alternatiflerden birini seçeriz artık. Karnımız acıktı. Ne yiyeceğiz? Böyle bir yere geldik. Courtyard. Sezer kardeşime güvendik. Beyrut'a kötü çıkmaz abi. Bize yakın onlar. Onlarda Humus şavarma yeriz. da var, humus da var, kibbe de var. Herkes burayı önermişti. Oteldeki çalışanlar da yemek için burası en iyi yermiş. Şeyler bile, seçenekler bile o kadar az ki. Hadi bakalım. Aa. Güzel giyip O yüzden mi oteldeki herkes burayı önermiş? Baksana. Güzel güzel giyimli Jamaikalı görmeye başladık. Hayır olsun. Abi, Beyrut restoranı bulduk. Ne kadar kötü olabilir ki? Yani Akdeniz mutfağı büyüktür. Bütün şu dünyadaki mutfaklar ve dünyanın birçok yerinde de Lübnan mutfağı bulabilirsiniz. Çünkü neden biliyor musun kanka? Savaş zamanı özellikle dünyanın dört bir yanına yayılmışlar ve restoran işini çok fazla yapmışlar. Burada bile varlar. Ben size bir şey göstermeyi unuttum. Para. Bakın şu onların 5000'i, aynen Hong Kong'daki, Singapur'daki gibi paraları var. Ve 1 dolar 160'a geliyor. Yani şu yaklaşık olarak 30 dolar. En küçük paralarından bir tanesi şu 100. O da dolar bile etmiyor. 1 dolar etmiyor yani. Arkadaki adamı gör. Kim bu? Buranın yerlisine benziyor. Ve bu paralar Commonwealth, yani Birleşik Krallığın o kraliyet ülkeleri var ya, onların genelde bastığı paralar, biliyor muydunuz? Singapur'da, Hong Kong'da da anlatmıştım bunu. Su geldi, böyle ikram su veriyorlar. Burada Çoğu yerde ikram su. Şimdi suya niye değindim? Benim dünya turundaki sponsorum biliyorsunuz Aurosebulon su arıtma cihazları. Siz de evinizde bulunduğunuz yerlerde gidip sadece bu cihazı kurarak temiz suya erişebiliyorsunuz. Yani çeşme, musluk suyunu bildiğiniz normal içilebilir suya çevirebiliyorlar. Ben de evimde kullanıyorum normalde. Burada böyle temiz suya ulaşınca ve çok lezzetli olunca sizlerle de paylaşmak istedim. Kendilerine de bu dünya turunda sponsorlukları için teşekkür ediyorum. Aurosebulon web sitesinden bakabilirsiniz. Şimdi Sezer önce şansını denedi. Mercimek çorbası söyledi. Yok. Onun yerine ne yiyeceğiz? Tavuk çorbası 1000'miş. O da yaklaşık olarak 6 dolar. Burada karnımız doyar. Asla aç kalmayız eminim. Jamaika'ya gelip de tavuk suyu çorbası içmedik demeyiz. Sezer, tarhana sulu tavuk suyu çorbası. Ya bir garip bir çorba. Kötü değil ama. Yararlı çorba bile. İçinde her şey var. Jamaika'ya gelip dolma yiyeceksin. Buranın da dolması iyi bak. Bir de Türkiye'nin. 2 numarada Türkiye geliyormuş, öyle diyorlar. Şube açacaklarmış. Buna da şükür yani,
Yenir, konserve tadı ama böyle sanki yıllardır yemediğim bir tat gibi. Akdeniz mutfağı büyüktür. Bütün mutfaklar. Şu çorbayı içerken sanki işten gelmişim de böyle günün yorgunluğunu atıyormuşum gibi hissettim. Yani böyle humus, kebap vesaire yiyeceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Burada restoran bulamıyorsun birçok yerde. O yüzden böyle bir food court bölümüne gelince özlediğimiz tatları en azından bakalım dedik. Bildiğin kebap. Fena değil. Arap kebabı. Sosu az olur. En güzel tavukları olur. Şöyle bir tavuk geldi. Güzel. Gayet iyi. Çok iyi. Et mi? Olsun. Burada şükür. Bak normalde tek porsiyonu biz bölüştük. Yani şu yemek bile burada kaç dolar? 30 küsür dolara geliyor yaklaşık olarak. Yani Jamaika'da insanlar günlük 10 dolara zorla o tenekeden yolda gördüğünüz evlerde yaşıyorlar. Bir Jamaikalı'nın buraya gelip yemek yemesi bir hayal. Biz daha bu ülkeye girer girmez fiyatları çok pahalı bulduk. Gezmesi de çok pahalı yer diyordu. Birçok önceden gelen Türk YouTuber arkadaş da haklılarmış. Giriş böyleyse gelişme sonuçta bayağı meşakkatli ve pahalı olacak. Afiyet olsun. Yorucu geçen bir Jamaika'nın ilk gününden sonra kapanışı dahi unutmuşum. Biz aslında şu an bambaşka bir yere geldik. Sonraki bölümde izleyeceksiniz. Yemek falan da yemiştik. Güzeldi. Bir ay sonrasında ekmekli bir şeyler bulup böyle bizim oralara yakın bir coğrafyadan karnımızı doyurmak çok keyifliydi. Çünkü inanın bana burada muzu haş diyorlar. Salata söylüyorsunuz. Limon bile bulamıyorsunuz ve o kadar pahalı ki. Hadi onu da geçtim. Bizim için çok heyecanlı geçen bir günün ardından gerçekten dedikleri gibi Kingston'da neredeyse hiçbir şey yoktu görünecek. Zaten bizim de amacımız Jamaika'nın sahillerini, deniz, kum, güneş olan yerlerini ve yemyeşil tabiatını görmek. O yüzden araba kiralayacağız demiştik ki arabaya bineceğiz ve sizlerle sonraki bölümde Jamaika'nın o daha renkli yüzünü göreceğiz. Başkente gittiğimiz o yer tabii ki isteseydik orada bir rehber bulsaydık gezebileceğimiz yerler. Ama ikimizin de tırstığı, Sezer hala arabadan niye atlamadık diye korkarak düşüncelere dalsa da adam bana Deniz hadi atlayalım dedi yani düşünün. Ve şeyin ikileminde kaldık. Düşünsenize adamların hiçbir suçu yok. Biz arabadan atlıyoruz. Sonra durup sigara yakıyorlar. Diyorlar ki niye atladınız? Cevap da verip salak mısınız deseler cevap verecek cevabımız yok. Kendi kendimize panik olduk. Ama onu yaşayan bilir. Yani gerçekten bize adamın söylediği hani siz beyazsınız. Ama benim için bile benim de girmediğim hatta bölge olduğu için beni soyup ya da bana sorular sorup sen hayırdır diyebilirler dedi. Bizim korkumuz o mahallede bulunmak değildi. O adamla bizim arabaya aldığımız adamın sanki anlaşmış gibi davranıp bizi böyle ıssız bir yere çekmeleriydi. Yoksa bizim mahallede dolaşsak da eminiz biri silahla kalkıp bizi vuracak değil. Ama ne gerek var yani böyle bir atraksiyona. Hatta o adamla sonradan arkadaş olduk dedik. Niye böyle bir şey yaptın? Bak İngilizce de konuşuyoruz. Hani Uber'den seni çağırdık. Biz dedik gerçeği söyleyip arabadan atlayacaktık. O da gülüyor. Hatta dedik yani gerek yok böyle yerlere girmeye dedi. Biz tamam gezmeyi seviyoruz. Ben size dünyada bir sürü yerde gösterdim ama biz güzelliklerin peşindeyiz daha çok. Oradaki amacımız da zaten Bob Marley'in yaşadığı mahalledeki o grafitileri süslenmiş sokağı görmekti ama böyle bir atraksiyon yaşadık. Heyecanlıydı. Hala aklıma geldikçe yani saçma bir gülümseme oluyor ama gerçekten böyle şeylere girmeye de hiç gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sezer de bir yandan videolarını yetiştiriyor. Sezer Çok teşekkürler arkadaşlar. baygın bir halde. O da Sezer Yılmaz kanalında paylaşacak. Takip ederseniz YouTube'da. O da haftada 2 tane bölüm paylaşıyor. Böyle beraber birbirimiz yol arkadaşı oluyoruz. Yani sonraki bölümlerde daha iyi anlayacaksınız. Böyle yerlere geldiğinizde niye yalnız gelmemek gerektiğini ya da iki arkadaş olmak gerektiğini. Çünkü buralar pek öyle turistik yerler değil. İlk izlenimlerimiz bu. Zaten burası da kruz gemileriyle ünlenmiş yerler. Yani tek başına kalkıp da bitirip gideyim Jamaika'ya gezeyim pek demez. Birkaç çılgın arkadaş hariç. Biz daha o kadar çılgın değiliz sanırım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine de her şeye rağmen güzeldi. Bundan sonraki bölümlerde ülkenin birazcık daha eğlenceli ve turistik tarafını gösterip yine birlikte geziyor olacağız. Dünya turumun 108. ülkesine böyle giriş yap. Bakalım Jamaika'da bizleri neler bekliyor. Sonraki bölümde görüşürüz. Ama hala beğenip yorum yapmadıysanız da kalbim kırılır. O yüzden beğenirseniz bir yorum atarsanız da sevinirim algoritma için. Bizi bu şekilde sizlerin önünüze getiriyorlar. YouTube algoritması böyle çalışıyor ve haberdar olabiliyorsunuz bildirimleri de açınca. Hadi bakalım sonraki bölümde görüşmek üzere. Jamaika'dan selamlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.